Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam kıvamında pişmiş, yumuşacık pamuk gibi kuru fasulyenin tarifini vereceğim. Hem de akşamdan ıslatmadan, hiç suda bekletmeden hemen pratik bir şekilde bu nefis fasulyeyi nasıl yapmışım dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Rengini de kıvamını da öncelikle gösteriyorum ki nasıl bir kuru fasulye yapacağımızı görmek için. Bir kase kuru fasulyeyi düdüklü tencereye alıyorum. Öncesinde dediğim gibi ıslatmıyorum. Üzerine 2 litre soğuk su ekliyorum. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte sadece 20 dakika pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda tencerenin havasını aldım. Görüyorsunuz %20'si pişmiş şu anda fasulyenin. Şimdi hemen bu sarı gazlı sularını mutlaka döküyorum. Tekrar bir sıcak sudan geçireceğim musluktan. Görüyorsunuz tamamı pişmemiş. Şöyle sıcak suyun önünde, özellikle sıcak suyun önünde şöyle bir tekrar yıkıyorum. Bütün gazlı sularından arındırıyorum. Bazı kabukları varsa içinde onları da ayıklıyorum. Şimdi burada bir baş kuru soğan var. Onu küçük bir el rondosunda küçük parçalara bölüyorum. Dilerseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Soğanımız da hazırdır artık. Şimdi yaklaşık bir çay bardağı kadar sızma zeytinyağı tencerenin altını kaplayacak kadar kullanıyorum. İyice ısındıktan sonra zeytinyağı hazırlamış olduğum kuru soğanı ekliyorum ve kuru soğanı güzelce kavurmaya başlıyorum. Soğanımız pembeleşinceye kadar çok iyi kavurmamız gerekiyor. Bir yemek kaşığı dolu dolu domates biber salçası karışık onu ekledim. Şimdi de salça güzelce kızarana kadar kavurma işlemine başlıyorum. Soğanlarla beraber güzelce salçayı kızartalım. Ama devamlı karıştırmamız gerekiyor ki salça yanmasın. Salçanın tarifi de kanalımda var. Çok lezzetli salça tarifleri bakabilirsiniz. Salça iyice kavrulduktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 tatlı kaşığı da acı pul biber ekledim. Acı kuru fasulyeye çok yakışır. Et kullanmıyoruz tarifimizde. Bu şekilde zeytinyağlı yapıyorum. Şimdi kuru fasulyeleri de ekledim. Güzelce bu şekilde 1-2 dakika fasulyelerle beraber kavurmaya devam ediyorum. Mutlaka bu şekilde kavuralım. Daha sonra üzerine 1,5 litre kaynar su ekleyelim. Çünkü fasulyenin tamamı pişmemiş. Dilerseniz düdüklü tencerede devam edebilirsiniz pişirmeye, fakat ben bu şekilde daha kontrollümde oluyor. Hani fazla pişirebilir, düdüklü tencere eriyebilir. Bu şekilde kontrollü bir şekilde pişirmek istiyorum. O yüzden döküm tencere kullanmayı tercih ettim. Evet, 1,5 litre kaynar suyumuzu da ekledim. İşin püf noktası da burada.
Bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim ki fasulye kabuk atmasın diye. Üzerine kurutulmuş süs biberleri vardı. Onlardan ekledim. Şimdi artık kapağını kapatıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Kısık ateşte fasulyeler yumuşacık pamuk gibi olana kadar pişireceğim. Arada kontrol etmeliyiz ki çok fazla pişmesin. Pişince dağılır, güzel olmaz. Çünkü fasulyenin kıvamı çok önemli. Fasulye pişirmek basit görünse de kıvamını tutturmak çok zordur. Evet, fasulyemiz pişti. 10 dakikada dinlendirdim. Görüyorsunuz kıvamını. Şimdi artık servis yapabiliriz. Canınız kuru fasulye istediği zaman hiç akşamdan ıslatmaya gerek yok. Bu şekilde, bu yöntemle hemen 1 saatin içinde kuru fasulyeniz hazır olacaktır. Şöyle 1 saat dinlendirirseniz çok daha güzel kıvamını bulur kuru fasulye. Ben şimdi hemen servis yapmak istiyorum. Şu anda da çok güzel kıvamında zaten. Yanına güzel bir istediğiniz pilavdan yapabilirsiniz. İster pirinç pilavı, ister bulgur pilavı veyahut da hiç pilava da gerek yok. Ekmekle beraber turşuyla, kuru soğanla sunum yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone de olursanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.